Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu haftanın Katil Rehber bölümünde Trickster var. Yine sizin son Katil Rehber videosunu attığınız yorumlardan bir anket oluşturdum. Bu anketin karşılığında siz Trickster'ı seçtiniz. Yine aynı şekilde haftaya hangi katilin rehber videosu gelmesini istiyorsanız bu videonun altına yorum atarak bana isteğinizi belirtebilirsiniz. Ben de en çok oy alan yorumları ankete koyacağım ve yine sizin seçimlerinizin sonucunda haftaya o katilin anket rehberini yapacağım. Artık daha önceki yaptığım katil rehberlerindeki katilleri de istemeye başlayabilirsiniz. Onların tekrardan remake'ini tekrardan yeniden yapılmış hallerinde, o güncel hallerinde paylaşmak istiyorum. O yüzden daha önce yapıp yapmama dikkat etmeden hangi katilin rehber videosunu istiyorsanız bu videonun altına yorum olarak atmayı unutmayın. Ve bu tarz daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Şimdi sizlere Trickster'ın add-on tanıtımıyla başlıyorum. Trickster'da önereceğim iki tane build var add-on konusunda. İlki bu şekilde. Bir tanesi bıçakları atarken %2.5 size hareket hızı sağlıyor bu sarı ayakkabı. Diğeri de açıklamasında şu yazıyor. Trickster bıçak atmaya başladıktan sonra belli bıçak sayısını attığında maksimum bıçak atma hızına ulaşıyor. Bu hızı 2 bıçak daha azaltıyor. Yani kısaca bu add-on'u taktığınız zaman daha hızlı bıçak atıyorsunuz diyebilirim. Kafanızda öyle kalsın, çok fazla detaya girip kafanızı bulandırmak istemiyorum. Şimdi ikinci build'imize bakalım. İkinci build'imiz de bu. Ben birazdan maçta ilk ile oynayacağım. Fakat ikinci de çok güzel, tavsiye ettiğim build'lerden bir tanesi. Bu build'de Survivor'ların ayaklarına sıkmanız lazım. Neden olduğunu hemen geliyorum. Şimdi taktığımız add-on'lardan ilki bıçakları attığımız zaman bıçaklar çarptığı yerde patlıyor ve etrafındaki survivor'lara hasar veriyor. Bu hasar normal bir bıçaktan yiyecekleri hasarın yarısı, yani barı yarım sadece artacak şekilde bir patlama efektine giriyor. Bu çok güzel bir add-on. Yani köşede kalmış survivor'lara bıçak isabet ettiremediğiniz zamanlarda onun yakınına duvara attığınız zaman o survivor yine de yarım yarım hasar yemeye devam ediyor. Güzel bir add-on. Bunu neyle kombolayacağız? Bunu bununla kombolayacağız. Bu add-on'da survivor'ların içinden bıçaklar geçiyor. Geçen bıçaklar bir sonraki survivor'a yine %50 az hasar sağlıyor diye bir açıklaması var. Fakat bizim kullanacağımız şey şu. Survivor'a bıçak isabet ettireceğiz. O bıçağı Survivor'ın ayaklarına sıktığımız için o Survivor'ın içinden bıçak geçecek. Daha sonrasında yerden patlayıp bir de patlama hasarı alacak. Yani bir bıçakta 1.5 hasar vermiş olacağız aslında. Bu da Survivor'ı çok daha hızlı bir şekilde düşürmemizi sağlayacak. Fakat dediğim gibi ilk build chase'lerde çok güçlü. Yüksek bir spotlarda kullanırken ilk build'i tercih etmeniz lazım. Böyle bir araba spotunda dönüyor Survivor. Kafasına ateş ediyorsanız ilk build sizin için çok daha fazla yarar. Fakat bu build'de açık alanda bir Survivor yakaladığınız zaman çok daha hızlı düşürmenize yarıyor. Ben kafanızı yine bulandırmamak adına daha basit olan, daha basic olan ilk build'de oynayacağım. O yüzden maçta onu göreceksiniz. Fakat bu build'de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Trickster'a çok yakışıyor. Çok da güzel bir build. Şimdi hangi perkleri Trickster'da kullanmalıyız ona geçelim. Perk konusunda bugün size böyle güzel bir build hazırladım. Birazcık troll olabilir ama gayet güzel bir build. Umarım maç içerisinde de istediğimiz gibi çalışacak. Fakat yine Trickster'a almanız gereken birkaç tane daha perk ekleyeceğim. İlk build'imizde kesinlikle bence Trickster'a almanız gereken perklerden bir tanesi Iron Maiden. Iron Maiden dolapları %50 daha hızlı açmanızı sağlıyor. Bunu ileride bir Huntress rehber videosu yaparsam onda da önereceğim size. Çünkü bu katil Huntress ve Trickster bıçakları bittiği zaman dolaptan gidip bıçaklarını tazeleyen bir katil. Bu yüzden bir spot içerisinde şimdi diyeceksiniz bir dolabı açmak atıyorum 4 saniye, 2 saniye düşürüyor. Sırf 2 saniye için bir tane perk harcayalım mı? Bunun olayı aslında o değil. Olayı şu. Bir adam Jungle Gym'in içine girdiği zaman o Jungle Gym içerisinde siz eğer bıçağınız ya da baltanız Huntress oynadığınızda da şu an Trickster için konuşuyorum. Bıçağınız bittiği zaman o Survivor'a M1 atmak zorundasınız. M1 atmak da bu tarz katillerde çok kötü. Çünkü normalde Trickster diğer katiller 4.6 hareket hızına sahipken Trickster'ın 4.4 hareket hızı var. Yani sizin Trickster'la bir Survivor'a M1 atarak yakalamanız çok zor diğer katillere karşı. Bir araba spotunda, yine açık bir spotta, bir Jungle Gym'de bir turda 2 turda yakalayacağınız Survivor'ı bu tarz katillerde 3-4 turda yakalıyorsunuz. O nedenle bu tarz katillerde elinizde bıçak ya da balta bittiği zaman Iron Maiden'e ihtiyaç duyuyorsunuz. O adam o spotun içine girdiği anda siz hemen Iron Maiden'ın o hız avantajını kullanarak bıçağınızı tazeleyip tekrardan bıçakla oynamaya devam edeceksiniz. Eğer Iron Maiden almazsanız adam o gerçekten küçümsediğimiz 2 saniyelik ekstra sürede spottan çıkıp başka spotlara kadar ulaşmış olacak ve hızımızın yavaş olmasından dolayı ona yetişemeyeceğiz. Bu yüzden Iron Maiden'ı Trickster'da kullanmanızı mutlaka tavsiye ederim. İkinci build'imiz bugün bu build'de combo olması açısından aldım. Aslında Trickster ile almanız gereken şart perklerden bir tanesi değil. Bu Thrilling Tremors bir Survivor'ı sırtladığınız zaman o anda yapılmayan bütün jeneratörleri 16 saniye boyunca kapatıyor. Bunu neyle kombolayacağız? Bunu Deadman Siege ve
ceza kancası kombolayacağız. İlk önce ceza kancasını anlatacağım, sonra Deadman Switch'e geçeceğim. Hemen ceza kancası perkimizi atalım. Ceza kancası oyundaki 4 tane hook'u beyaz yapıyor. Bu hook'lara Survivor eğer asarsanız oyundaki en hızlı jeneratör, o anda en hızlı jeneratör %15 patlıyor ve gerilemeye başlıyor. Aynı zamanda o Survivor o anda o esnada yapan bir Survivor varsa o Survivor'ın da bağırmasına sebep oluyor. Şimdi bu Deadman Switch'te nasıl çalışacak? Çok güzel bir komboları var. Deadman Switch şu şekilde çalışıyor. Herhangi bir Survivor'ı eğer kancaya asarsanız Deadman Switch etkinleşiyor. Deadman Switch etkin olduğu süre boyunca 45 saniye boyunca etkinleşiyor. Deadman Switch etkin olduğu süre boyunca eğer bir Survivor jeneratör yapmaktan kalkarsa o jeneratörü Deadman Switch'in kalan saniyesi kadar kapatmaya devam ediyor. Deadman Switch'in süresi bitene kadar yani o jeneratör kapanıyor. Bu ceza kancasıyla çok güzel birleşiyor. Oyundaki en hızlı jeneratörü gidiyoruz patlatıyoruz. Patlama esnasında o jeneratörü yapan bir Survivor varsa anlık olarak o jeneratörden kalkacağı için Deadman Switch otomatik olarak kapanıyor ve biz oyundaki en hızlı jeneratörü 45 saniye boyunca patlatıp üstüne de 45 saniye boyunca yapılamamasını sağlıyoruz. Bu da yine ilk başta anlattığım Thrilling Tremors'la birleşince oyundaki bütün jeneratörleri kapatabilme imkanına, Survivor'ın nerede olduğunu en azından anlayabilme imkanına erişiyoruz. Bu da çok güzel perk. Trickster zaten kolay bir şekilde chase'leri kazanan bir katil. Oyun içerisinde zaten göreceksiniz. Ama yine ekstra önereceğim birkaç tane daha perk var. Onları da eğer yerleştirmek isterseniz bu build'lerin içine yerleştirebilirsiniz. Öncelikle dilerseniz Ruin alabilirsiniz. Ruin yine jeneratörü tutmak için çok güçlü bir perk. Ruin tercih edebilirsiniz. Onun dışında Papgos kullanmanızı tercih edebilirsiniz. Ve son olarak da eğer Trickster'a illa yine bir tercihte bulunmak istiyorsanız monitör tercih edebilirsiniz. Çünkü Trickster yine diğer katillere nazaran terör radiusu düşük bir katil. 24 metre bir terör radiusu var. Üstüne monitör de aldığınız zaman 16 metreye düşüyor. Yani gerçekten çok kısa bir terör radius menziline sahip oluyorsunuz. Ve Survivor'lar sizin geldiğinizi fark etmesi bir o kadar zor oluyor. Kapalı maplerde çok işinize yarar. Açık maplerde de işinize yarar. Biz Jungle Gym spotunda jeneratör yapan Survivor'ları çok rahat avlayabilirsiniz. Yine bu ikisi, bu üçü hatta Trickster'a yakışan perklerden bir tanesi. O yüzden kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ben bugün bu şekilde build yapacağım. İlk aldığım addonları alacağım ve hızlıca maçımıza giriyoruz. Detaylıca orada da anlatmaya başlayacağım. Let's go. Ve maçımız da başladı. Güzel bir map geldi. Ironworks geldi. Ironworks diğer yine Suffocation Pit'e nazaran daha küçük yüz ölçümüne sahip bir map. Bunu söylememin sebebi de Trickster'ın 4.4 olması. 4.4 bir katil olduğundan dolayı map travel konusunda çok zayıf. Bu çarıda güçsüz yapan kısmı o. Chase'lerde çok rahat bir şekilde avantaj elde edebiliyorsunuz. Çok rahat istediğiniz Survivor düşürebiliyorsunuz. Hiçbir şans vermiyorsunuz onlara. Fakat 4.4 olması bu çarı birazcık zayıf kılıyor. 4.4 olmasından, o yavaş koşmasından dolayı jeneratörleri doğru bir şekilde kontrol edemiyoruz. Fakat buna rağmen bu tarz böyle açık bir spotlarda, açık bir yerde yakaladığımız Survivor'ları rahatlıkla düşürebilme özelliğine sahip. Gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan sadece bıçak ata ata Survivor'ı rahat bir şekilde düşürmeyi başardım. Şimdi beyaz kanca bulup Survivor'ımızı asarak o jeneratörü de patlatıp o jeneratörü de kapatacağız. Az önce perkleri anlatmıştım zaten. Thrilling Tremors'ta yapılmayan canlar patladı. Şimdi beyaz kanca astığım için en hızlı jeneratörü patladı. Üstüne Deadman Switch'te de o jeneratörden anlık olarak kalkmalarından dolayı o jeneratörü de kapattım. Cici bir süreliğine bütün jeneratörleri kapatmış oldum. Burada 2 tane aura gördüm. Ama Mikele kalktı. Diğer Survivor'ım hala buralarda bir yerde düşünmekteyim. Fakat sanırım daha arka tarafa saklandı. Onu bulamadım. Şimdi Mikelan'ın üzerine gidelim. Sprint Pursue'mu var. Hayır. Bu tarz açık bir spotlarda size karşı hiçbir şey yapamazlar. Siz de M1 kullanmayarak, burada sadece bıçak kullanarak burada hasarınızı rahatlıkla verebilirsiniz. Bir tane hasarı verdim. Bıçaklarım bitti. Hemen bu paleti kırıyorum. Hem o Survivor'ı kovalayacağım. Buraya yanaşmasın. Hem de gideceğim şu karşı Jungle Gym'in içinden bıçaklarımı alacağım. Daima bıçaklarınızla oynayın. Bana Trickster oynarken sorulan sorulardan bir tanesi de Trickster'da Seydebes gider mi? Seydebes gitmez çünkü yine karakterin 4.4 oluşundan dolayı M1 vurmak birazcık zor oluyor. M1 vurmak için kovaladığınız zaman size çok rahat bir şekilde tur attırabiliyorlar. Jungle Gym'lerde, Palette Gym'lerde çok rahat bir şekilde avantaj sağlayabiliyor serverler size karşı. O yüzden Seydebes gitmez özelliğinizle yoksa ise öldürebilmenize rağmen. Şimdi bakalım bu Survivor apaçık bir yere doğru yine koşmaya başladı. Ona şöyle takır takır hiç M1 kullanmadan şöyle rahat bir şekilde hiç kendimizi kasmadan tarıya tarıya düşürüyoruz. Gayet basit, gayet güzel bir katil. Özellikle oyuna yeni başladıysanız oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Çok rahat bir şekilde oyununuzu kazanabilme potansiyeliniz var. Dediğim gibi tek dezavantajı bu katilin, nereye takılıyorum? Karakterin yavaş olması size büyük bir
dezavantaj. Şimdi main event'im var. Main event'imi Survivor'ın dibine sokulana kadar kullanmak istemiyorum. Şurada açacağım fakat kendini yana atabilirdi aslında ama burada birazcık Feng'in kötü olduğunu söylemek istiyorum. Ve tekrardan burada önüme çıkarak buradan geçirebilir miyim? Orada önüme gelmedi. Tamam, Feng'e 3-4 tane daha bıçak vurduğum zaman düşürmeyi başarmış olacağım. Ama Feng hala burada aslında M1 de atabilirdim de ben paletten geri kayabileceğini düşündüm. Mantıklı bir oyuncunun bu paleti yanlış çevirdiğini fark ettikten sonra geri içeri atlaması lazım hayatta kalması için. Geri içeri atlarken o Colt animasyonunda vurmak için bıçağımı kaldırdım. Kaldırmışken de buraya kadar düşürmek istedim. Normalde M1 atıp daha da hızlı bitirebilirdik. Şimdi Trickster için değineceğim birkaç tane daha nokta var. Yapmamanız gereken şeylerden birini söyleyeyim. Trickster ile Survivor'a bıçak atmaya tutturmaya başladıktan sonra üzerinde bir bard oluyor ya. M1 attığınız zaman eğer o bıçaklar barı durur varken M1 atarsanız o bıçakların yarısı boşa gider. Yani atıyorum 4 bar mı topladınız Survivor'un üzerine bıçak ata. Bir tane M1 attınız, o bar 2'ye düşüyor. O yüzden bıçak atıyorsanız bıçak atmaya devam edin. Geri M1'e dönmeyin ya da şunu denemeyin. 4 tane 5 siteye getireyim, Survivor'a bir tane vurayım, o hız bonusu kazansın. Hız bonusu kazandığı sırada son bıçağı atıp düşüreyim gibi bir şey yapamıyorsunuz. Yapabilsek gayet güçlü olurdu. Gayet güzel olurdu fakat katil tarafı olarak sadece bunu söylüyorum. Survivor açısından da hiç zevkli olmazdı. Düşünün 5 tane bıçağı, 5 tane siteyi tutturuyor, 5 tane bıçağı tutturuyor. Sonra size bir tane vuruyor. Anlık alarak burst kaçıyorsunuz. Sonrasında arkanızdan yediğiniz tek bıçakta tekrardan yere düşüyorsunuz. Bakın hook takaslarını çok hook takaslarını M1 kullanmayacaksınız. Bu şekilde bıçağınızı elinize alıp takır takır sıkacaksınız. Survivor hook'tan daha uzaklaşamadan onu çok rahat bir şekilde düşürüyorsunuz. Hook takaslarında Lerino kadar çok güçlü bir katil. Lerino dediğimde bilmeyenler için Buba bu arada. Lerino demeye çok alıştığımdan dolayı yine Lerino dedim. Şimdi bu adam buraya astık. Apaçık bir noktada Trilling Tremos bütün jenleri kapatmış. Bu ne demek? Hiçbir jeneratör yapılmıyor demek. Hemen yine bıçaklarımı burada tazeledim. Hook takasına gelen biri olursa yine canını alacağız burada. Hook takaslarının güçlü olması da bu katili yine ön plana çıkartıyor. Oynamanızı mutlaka, denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Çok da zorlanmayacağınız basic bir katil olduğundan dolayı rahatlıkla oynayabilirsiniz. Şimdi Luri tekrardan buraya kaşınıp geldi. Ona vuruyoruz takır takır. Onu düşürdük. Kursan alınan adamla da aynı şekilde vurmaya devam ediyoruz. Barov'u olup olmaması hiç önemli değil. Taramaya devam ediyoruz. Son bir bıçak kaldı. Onu da rahatlıkla düşürdük ve hızlı bir şekilde bir hukumuzu daha alıyoruz. Özelliğimiz geldi. Fakat özelliğimizi şu anda açacak iyi bir pozisyonum yok. Burada yakınlarda bir Survivor eğer görürsem ona da açarım. Özelliğiniz bıçağınız yokken bile çalışıyor bu arada. Onu da detayını vermek istiyorum ve bıçağınız varken de sistem bıçak almıyor. Bıçağınızı harcamıyor. Mesela şu an daha bıçaklarımı yeni doldurmuştum. Hemen özelliğim bitmeden şöyle kullanayım. Şunu şurada düşürelim. Düşmedi. Mikeleye dönelim. Mikeleye saplamaya devam edelim bıçakları. Ve Mikeleye vuramadık. Pencereye yetişebilir fakat en birimi atarak burada Mikele'yi de tekrardan düşürmüş oluyorum. Orada Kate'e ilk hasarı verip aslında sonra Mikele'ye dönseydim çok daha iyi olabilirdi. Luri burada hata yaptı. Paleti kafama devirmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Biraz hem oyalanmak, Mikele'den olası decisive'ini bitirmek adına totemi kırdım. Hem de totemden gerçekten kurtulmak istedim. Şimdi ben bu Mikele'yi kaldırdığımda şu karşı jeneratörün kapanmadığını gördüm. Demek ki orada biri o jeneratörü yapıyor ki bu kişi muhtemelen Feng. Çünkü Kate daha yeni buralardaydı. O yüzden Feng'in orada olduğunu anlıyorum. Ben şimdi bu ceza kancasına bu Survivor'ı astığımda hala o jeneratör bitmemiş olursa hem Kate Feng o jeneratörden kalkacak hem de Deadman Switch'le birlikte o jeneratör kapanacak. Feng oradan paşa paşa geri gelmek zorunda kalacak. Bu sırada bir kişiyi öldürmeyi başardık. Çok güzel bir performans sergiliyoruz şu anda. Her şey istediğimiz gibi takır takır işliyor. Deadman Switch'in aktifi bitene kadar o jeneratör kapalı kalmaya devam edecek. Diğer jeneratörlerin de yapılmadığını bildiğim için içim çok rahat bir şekilde maça devam edebiliyorum. Burada alınan Survivor buraya kadar gelmiş. Kanları yerde duruyordu. Şimdi bu jeneratör daha yeni açıldı. Hemen ben diyeyim. Çünkü oyunda yapılan tek jeneratör buydu. Bunu biliyoruz. Şu dolabı öyle bir Iron Maiden'ım var zaten diyerek açıp baktım. Çünkü Mikela daha yeni buralardaydı. Ama sanırım buralardan gitmiş. Öbür taraftan tekrardan o sahile kadar kaçmış olabilir diyecektim. Buradalarmış. Şimdi Mikela güzel bir şekilde palete kaçtı. Feng'in kaçtığı yer yanlış olduğundan, açık alana kaçtığından dolayı Feng'e dönmek istiyorum. Burada tek bir bıçak daha tutturmam lazım Feng'e. Full stack
Bakalım o tek bıçağı tutabileceğiz mi? Gayet güzel bir şekilde tutturduk. Hemen bıçağımı tazeliyorum. Hiç vakit kaybetmeden sonrasında buradaki beyaz kancaya Feng'i asarak yine en hızlı jeneratörü patlatıp Deadman Switch'le de kapatacağız. Gayet güzel olacak. Bakalım Trilling Tremors'ta 3 tane jeneratör kapandı. Karşıdaki kapanmadı. Hemen o karşıdaki madem yapılıyor onu da şöyle kapatalım. Ve oyundaki bütün jeneratörler kapalı kalmaya devam etsin. Gayet güzel bir etki. O jeneratöre vurduysam ve hala dokunmadıysa Deadman Switch'te Trilling Tremors'a kapandığında da erimeye devam etti. Bu da gayet güzel. Ben de buraya gelip bu jeneratörü yapan Survivor'ı bulmaya çalışabilirim. Oranın yapılmadığını bildiğim için içim rahat. Şöyle tekrardan dolaba bakacağım bu arada. Dolaba bakmak istedim Survivor'ı bulamadığım için. Fakat saklanıyor. Artık zaten bu maçın bu noktasından sonra kazandık. O nedenle çok daha rahat bir şekilde oynayabiliriz. 2 kişi 2 jeneratörü bitirip kaçamaz diye umut ediyorum en azından. Burada Kate'in saklandığını gördüm. Dediğim gibi ne kadar açıkta olursa olsun her zaman bıçakları kullanmaya devam edeceğiz. Burada Survivor'lar bu arada volt atarken 4 tane abi bıçak yiyorlar. O nedenle volt attığını gördüğünüz Survivor'lara mutlaka bıçak tutturmaya özen gösterin. Yerlerinde sabit kaldıkları için çok rahat bir şekilde bıçak tutturabiliyorsunuz. Şöyle bıçaklarım aşağıdan ata çalıştım fakat olmadı. Son bir bar kaldı. Son bir barı vuramayacağız. Ama bakın gördüğünüz gibi hata yaptı. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama gayet kolay bir şekilde düşürmüş olduk. Son jeneratör de şurada bitti. Eğer istesem gidip şu anda Kate'i yerde bırakıp o Survivor'ı öldürmeye çalışabilirim ama bu kadar gaddar olmaya gerek yok. Hızlıca oyunumuzu bitirip sıradaki oyuna geçmek daha mutlu verici. O yüzden öyle bir şey yapmayacağım. Umarım asabilirim. Bayağı uzaktan geçirdim. Ama asamadık. Sıkıntı yok. Oyun bir tık daha uzayacak. Hemen burada ben Kate'i düşürebileceğim. T-Boss'larda avantaj bende zaten. T-Boss da şurada atlamaya çalışırsa hızlı bir şekilde durabileceğim bıçaklarımı. 4 tane tutturdum. Kaldı 2. Karşı pencereden atlarsa diye Prefire atıyorum. Fakat arka tarafa mı kaçtın sen? Evet, arka tarafa doğru kaçmış. Main event'im var. Main event'i de yine dediğim gibi bıçaklarınızı hem kaybetmemek adına hem de hızlıca Survivor'ı düşürmek için kullanabilirsiniz. Özellikle açık spotlarda çok fazla işinize yarar. Fakat main event sırasında stun yememeye dikkat edin. O yüzden ben orada paletten birazcık uzaklaşmaya çalıştım. Hemen dışarı doğru kaçtım Kate'in peşine koşmak yerine. Çünkü eğer kafama paleti yeseydim main event'im son bulacaktı. Bu da benim için kötü olacaktı. Şimdi Kate'i astık. Artık son Mikela neredeyse onu bulabiliriz. Mikela'nın o jeneratörü yapmadığını biliyorum. Yapıyorsa da benim ceza kancı olayıma güzel reaksiyon gösterip ben Kate'i asarken kalkmış olabilir. En fazla iyi oynamak adına bunu yapmış olabilir. Bu detayı aklımda bulundurarak ilk önce biraz buralarda sonra en son o jeneratöre doğru gideceğim diyecektim. Mikela gerçekten bunu yapmış ya da gerçekten sonradan dokunup kalktı. Çünkü şu an Trilling Tremors'ta değil Deadman Switch de kapalı. Yani demek ki Mikela ben bu Survivor'ı astıktan sonra o jeneratörden kalkmış, dokunup kalkmış. Bu sırada Kate de Deliverance kullandı ve kendini kancadan attı. Şimdi Deliverance kullanan Survivor'lara karşı size yine Trickstar'la alakalı olmayan güzel bir info vereceğim. Deliverance 60 saniye boyunca Survivor'ı broken yapıyor. Yani şu gördüğünüz artı işareti var ya, artı ve üzerinde çizik olan işaret. 60 saniye boyunca devam ediyor. Yani o Survivor 60 saniye heal'lanamıyor demek aslında. Broken anlamı bu. Peki bunu niye söyledim? O 60 saniyelik Broken bize şunun infosunu veriyor. Eğer bu Survivor'ın Decisive'i varsa, Decisive de 60 saniye sürdüğü için ben bu Survivor'ın Decisive'in ne zaman biteceğini anlayabileceğim. Yani Broken'ı bittiği zaman bu Survivor'ın kesin olarak Decisive'i de bitmiş demektir. Rahatlıkla alacağım. Bu sırada Mikela güzel bir şekilde jeneratörü bitirdi. 2 kişi 2 jeneratörü yapıp kaçamazlar dedim. Birazcık sakin oynayayım, Kate'i yerde bırakmayayım dedim. Daha fazla hook alalım, daha fazla gameplay çıkartalım diye ama onlar beklediğimden fazlasını yaptı ve jeneratörleri bitirdiler. Ve Mikela'yı da burada yakaladım. Artık çok fazla kaçacak bir yere kalmadı. Şöyle şu tarz yerlerden bıçaklarınızı geçirebiliyorsunuz bu arada. Bunu da göstermiş olayım. Kate'in Unbreakable yoksa bu oyun 4 kill ile sonuçlanacak. Mikela'nın elimden kaçıp gidip Kate'i kurtarma şansı yok. Şöyle geri geldim ve pencereye doğru bıçaklarımı atıyorum. Burada kesinlikle yaralamayı başaracağım. Tekrardan bıçak alacağım. Ama Kate'in üzerine gitmesine sebep olacak bu. Fakat yine de yapacak bir şey yok. M1 kovalamaktansa bıçaklarımı tazelemeyi tercih ettim. Mikela'nın burada
Bundan dolayı ayak izleri gözükmüyor. Ya da sanırım sessiz yürümeye karar vermiş. Hayır. Bundan dolayı gözükmüyor. Ve bir anlık afalladım ve Mikela'yı sonunda düşürmeyi başardık. 2 kişi kalmalarına rağmen güzel performans sergilediler. Yalan olmasın. Böyle kalkar mısın? Bir anda kalkıp korkmak olayım sana. Kalkmadı. Gayet güzel. Seni de asıyoruz. Maçımızı 4 ile sonlandırmış oluyoruz. En başta o Kate'i yukarıda düşürdüğümde yapmam gerekeni yapsaydım, 4 kilo oynasaydım çok daha rahat bir şekilde kazanabilirdim. Siz kazanmak istiyorsanız öyle yapın. Ben size sadece daha hızlı, güzel bir oyun izletmek istediğimden öyle yaptım. Normal şartlarda da öyle oynayabilirsiniz tabii. Hızlıca next game kafasında devam edebilirsiniz. Tekrardan hatırlatıyorum Trickster'ın avantajlarını ve dezavantajlarını. Hook takaslarında çok güçlü. Kesinlikle hook takaslarında bıçak kullanın. Bıçak kullanmak size gördüğünüz sonuçları veriyor. Ve açık alanda yakaladığınız survivor'ları kesinlikle yine bıçaklarla düşürün. M1 atmayın. Bıçakla düşürmek çok daha işinize gelecek. Chase'lerde çok güçlü. Açık alandaki survivor'ları düşürebiliyorsunuz. Fakat palet gym'lerde güçsüz. 4.4 olması yine güçsüz kılıyor Trickster'ı. Map travel yapamıyor. Janitor hakimiyeti sağlayamıyor. Janitor hakimiyeti sağlamak için benim şu tercih ettiğim perkler gibi perkler tercih edebilir. Ya da Ruin ya da diğer önerdiğim Pub Goes gibi perkleri de tercih edebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Güzel bir katil, oynaması kolay bir katil. Oynamanızı mutlaka yeni başladıysanız tavsiye de ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım keyif alıp beğenmişsinizdir. Abone olup desteklerseniz de çok sevinirim. Bir sonraki katil videosunda hangi katilin gelmesini istiyorsanız da yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.